Drone'la vurulan, üzerlerine patlayıcı atılanlara baktığınızda hiç kimse arazide öyle toplu bir şekilde durarak, yatarak oturmaz. Hazırlıksız ordu dengesiz olur. Bazı yerlerde küçük küçük girmeler, cebri keşifler yapacak. Muharebe güçlü keşif kolları vasıtasıyla ki karşıdaki düşmanı yavaş yavaş açığa çıkartmak isteyecek. Tank icat olunduğundan beri tankçılarımızın bir numaralı kuralıdır. Tank savaşır ama yakın emniyetini piyade alır. Hocam hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş bulduk. Bugün sizlerle Meskum-Mal operasyonları nedir ve bunun İsrail ve Hamas arasındaki süreci, Meskum-Mal operasyonları, beklenen kara saldırısı sürecini konuşacağız. Hemen sorumla başlamak istiyorum hocam. Meskum-Mal operasyonu nedir? Bunu anlatarak başlamanızı istesem. İskan edilmiş, daha öncesinde insanların yaşadığı, normal yaşamını sürdürdüğü alanların bir süre sonra harbin konusu olması. Taraflardan birinin bunu kendi lehine kullanmak istemesiyle Meskum-Mal harbi veya Meskum-Mal operasyonları gelişiyor. Genelde daha güçlü bir birliğe, orduya karşı mücadele edecek tarafın tercih ettiği şeydir. Çünkü Meskum-Mal eğitimsiz birlikler için betondan bir cehennemdir. Bu bizim kurslarımızda, eğitimlerimizde, askerlerimize eğitirken verdiğimiz şeylerden biridir. Eğer hazır değilse karşısı büyük bir avantaj sağlar. Bugün Gazze özelinde düşünürseniz de zaten yapılaşma var, betonarme. Alt tarafında hazırlanmış tünel sistemleri var. Bunun içerisinde 3 boyutlu olarak düşünmemiz gerekir. Sadece 2 eksende değil, 3 eksende ve yerin altında, yerin üstünde de düşünmek gerekir. Bütün bunlar savunan tarafa veya Meskum-Mal'i kullanan tarafa avantaj sağlar. Ama karşı taraf eğitimliyse ve bunun altından kalkabilecekse, teknolojisi, teçhizatı, askerlerin eğitimi buna yeterliyse de bu sefer kendini içeri hapsetmiş bir tarafla karşılaşırız. Yani iki tarafı da etkileyen bir durumdur. Hangi tarafın nasıl kullandığı ile ilgilidir. Bu tarz operasyonlarda bir askeri veya hasmını ne bekler? Öncelikle şöyle düşünmek gerekir. Açık alanda harp ediyor, savaşıyor, çatışıyor olsaydık başta ses. Çünkü dar alanlara gireceğiz. Beton blokların arasında kalacağız. Evlerin içerisinde kalacağız. Bu da atılan her merminin, her bombanın, her roketin çınlamasını, yarattığı sesi, tozu arttıracaktır. Bunun için de özellikle koruyucu teçhizat kullanmak gerekir. İşte çelik başlıktır, dizlikler, dirseklikler, balistik gözlükler. Bu illa vurulması veya hedef alınması değil, yakınındaki bir duvarın patlaması, yakınındaki bir beton bloğun patlaması gibi durumlarda da şarapnel etkisiyle etkilenecektir. Bunun için bazı durumlarda gaz maskesi kullanmak gerekir tozdan ötürü. İlla kimyasal silah, fosfor gibi şeylere ihtiyaç yok. Sadece toz bile askeri veya savunan tarafı da etkileyecektir. Bunun için maskeler, ağzı yüzü örtecek şeyler, eldivenler çok önemli. Bu dokunduğunuz yerlerde kesici şeyler olacaktır. Bu açık alandaki çatışmalardan farklılık gösterir. Özellikle bu muharebe stresini arttırır. Sıvı kaybını, enerji kaybını arttırır. Çünkü dar alanda ve ağır teçhizatın içerisinde şimdi çelik başlık, çelik yelek, kompozit başlık gibi şeyler, eldivenleri düşünürseniz bu gitgide sizi sıkacaktır. Daha çok enerji harcayacaksınız. Dikkatiniz daha çabuk dağılacak. Daha yüksek ses ve toza, dumana maruz kalacaksınız. Aynı zamanda bu iyi hazırlanmadıysanız ve teçhizatınız yetersizse iletişiminizi de kesecektir. Açık alanda birbirinize telsizle ulaşabilirsiniz, konuşabilirsiniz, sesle ulaşabilirsiniz, el işaretleriyle hareket edebilirsiniz ama belli labirent gibi düşündüğümüzde işte o betondan cehennem denen şey sizi yutmaya başlar. Hocam peki Gazze'deki bu tünel ağının yapısı nedir? Yani bu Gazze şeridindeki tünel yapısında hani zemin ve coğrafya mı önemlidir yoksa kullanılan malzeme mi o tünelleri farklı örneklerden daha farklı kılan? Tarihsel olarak da bölgede tünel sistemleri var. Daha güneyden başlayan kentlerde, Kudüs'te, ta hatta Anadolu'nun içindeki Nevşehir, Göreme dolaylarına kadar yeraltı kentleri, yeraltı şehirleri gibi durumlar var. Bu oradaki kayaların, zeminin özelliğiyle ilgili, yani işlenebilir olmasıyla ilgili. Bilindiği kadarıyla da Gazze şeridinin olduğu İsrail kıyı hattı boyunca, yani Akdeniz kıyısı boyunca kum taşı, çölden mütevellit, kum taşı kolay işlenebilir, kolay açılabilir bir durumda. Bundan da faydalanılmış. Tarihte de faydalanılmış. Şu anda da
belirgin bir şekilde faydalanıyor. Daha önceki Gazze muharebelerinde de İsrail'in yaptığı operasyonlarda da tespit edilen şeyler vardı. Tüneller, tünel sistemleri mutlaka vardı. Bunlar geliştirildiğinin farkındayız. Bir önceki harekatında İsrail yaklaşık 500 kilometrelik bir tünel ağını tespit ettiklerini, bunun da 100 kilometreye yakınını imha ettiklerini söylemişlerdi, açıklamışlardı. Orada o zamanki çalışmalar da buna yönelikti. Ama bunu bizdeki metro sistemi veya geniş bir erişim olarak düşünmemek gerekir. Bu bazen metrelerle, bazen 100 metrelerle ifade edilebilir. Derinlik olarak da aynıdır. Ve yapan taraf yüksek ihtimalle bunları yedekli sistemler şeklinde yapmıştır. Yani biri patlarsa, yıkılırsa, ifşa olursa gibi durumlarda şey yapacaktır. Bunların tamamı operasyonel olarak kullanılacak diye de bir kaidemiz yok. Bir kısmı hastane, yaralı tahliyeleri için kullanılacak. Bir kısmı erişim için, sadece o bölgeye gidip gelmek için kullanılabilir. Bir kısmı ateş mevzileri içerebilir. Yani alttan intikal edip bölgeye ulaşıp oradan çıkıp, bu görüntülerde de var, görüyorsunuz. Tanklara yakın olan yerlerde yeryüzüne çıkıp oradan ateş edip geri kaçıp, bazıları büyüklük olarak içerisinde küçük araçların ve motosikletlerin hareket edebileceği şekilde açılmış. Bazıları da sadece eğilerek veya sürünerek gidilebilecek şekilde. Onun için bunun tamamını böyle büyük, içinde kamyonların, büyük füzelerin götürülüp getirildiği şeyler olarak düşünmemek gerekir. Ama yüksek ihtimalle 5'te 1 oranında düşünebiliriz. Yani 500 kilometrelik bir ağı varsa bunun operasyonel olarak kullanabileceği 100 kilometre denebilir. Kalanları lojistik ihtiyaçlar, sıhhi durumlar için kullanılacak hastaneler, insanların kalacağı yerler. Sonuçta Hamas'ın da orada tutacağı insanlar var. Orada yiyecekler, içecekler, yatacaklar, bekleyecekler. Doğru hocam. Yaşamlarını sürdürecekleri bir yaşam alanlarına ihtiyaçları var. Bütün bunu düşünebiliriz. Ama derinlik olarak arttığı kesin. Çünkü son savaşlardan beri bu konuda İsrail'in önlem aldığını biliyoruz. Dünyada da bizde de ordular sığınak delici, yer altına nüfuz edici veya kalın betonların altına nüfuz edebilecek mühimmatları geliştirdiler, bombaları geliştirdik. Mutlaka onlara önlem şeklinde olacaktır. Bu eskiden ta İstanbul'un fethinden de bildiğimiz işte lağımcılar ve onlara karşı Bizans'ın uyguladığı taktikler gibi sonuçta iki tarafta biri geliştirirken o da onun karşıtını geliştiriyor. Yani tankı icat ediyor, ötekisi de tank savar silahını icat ediyor gibi düşünebiliriz. Hocam peki İsrail ordusu neden bu süreci ağır ilerletiyor, ağır yönetiyor? İsrail ordusunu istim üstünde, sürekli hazır, eğitimli, her daim böyle zil çaldığında koşacak, alarm verildiğinde tankına binecek, hemen Gazze'ye yürüyecek diye düşünmemek gerekir. Kendi ordumuz gibi de düşünmemek gerekir. Sonuçta oradaki seferberlik sistemi, insanların orduya gelişi, savaşması, geri gidişleri, normal hayatlarına geri dönüşleri bizdekinden farklı. Hazırda bir birlikleri var ama bunlar iyi eğitimli ama nitelik olarak iyi ama nicelik olarak az sayıdadır. Bildiğimiz gibi şu anda birçok İsrail vatandaşı askere alınıyor. Dünyanın her tarafından askere alınarak İsrail'e getiriliyor. Bir miktarda kaçak var. Kaçakları da var. Bunlar mutlaka olacaktır. Firariler, kaçaklar, savaş karşıtları mutlaka çıkacaktır. Ama onların geliştirdiği sistem işini gücünü bırakıp gelip görevini yapıp geri dönme üzerine kurulu. Bizdeki gibi değil. Bizde de evet zorunlu askerlikle gelip görevini yapıp geri dönme var ama bunlardaki durum savaş durumunda da böyle gerçekleşiyor. Böyle düşündüğünüzde şimdi Avrupa'da, Amerika'da veya çevre ülkelerde veya İsrail'in içerisinde bulunan bir tane normal vatandaş gündelik işlerini yaparken bir erkek askere alındı, şimdi geri geldi. Evet, her sene çağırdınız, eğitimlerini tazelediniz, şeyini yaptınız ama eninde sonunda mutlaka o adamın bir adaptasyon süreci olacak. Muhakkak. Bir oryantasyona ihtiyaçları vardı. Şimdi taktik olarak düşündüğümüzde de karşıdaki hareket etmek istedikleri yer sadece Gazze ama tutmaları gereken bir Lübnan'daki Hizbullah cephesi var. İhtiyaç duyulduğu zaman Suriye'de Golan Tepeleri var. Çevresinde de saldırabilecek durumda başka ordular olduğu düşünülürse elindeki az miktardaki hazır askeri doğrudan Gazze'ye soksaydı onları da büyük oranda telef edecekti. Hazırlıksız ordu dengesiz olur. Bu bir hazırlık süreci. Öncelikle bunu geçirmek isteyecektir. İkincisi, görünen o ki baskına uğradılar. Evet. Baskına uğradıklarına göre, yani 7 Ekim günü yaşananlar hazırlıksız olduklarını,
böyle bir şeyin o gün veya o günlerde o taraftan geleceğini beklemediklerini gösteriyor. Bu da hazırlıksız olmak demek. İşte bu adaptasyon sürecinde uzatmış olacak. Aynı zamanda istihbarat olarak eksikleri var. Bunları Burak Hoca ile zaten görüşürsünüz. Onun uzmanlık alanı. Hareketliliği önceden öğrenirsin. Ama Hamas'daki haber elemanları demişler ki ya bu bir tatbikat. Zaten böyle tatbikatlar sürekli yapılıyor ya, sınırları geç. Ya bu tatbikat, yani bu gerçek niyet değil yani. Ama askeri istihbarat, yani muharebe istihbaratı denen şey sonuçta cari durumu ortaya koymak zorunda. Evet, orada tüneller vardı ve genişletildi. Bu normal istihbaratın konusu. Ama şu anda Hamas'ın gücü nedir? Ellerindeki silahların durumu nedir? Gibi şeyler ve bunların yerleşimi. Bu askeri istihbaratın konusu. Şimdi bunu sağlayabilmeniz için de belirli oranda keşif yapmanız, gözetleme yapmanız lazım. İşte İsrail'in bu geçen süreçte evet siyasi taraf çok büyük açıklamalar, çok ağır şeyler söylüyor olabilirler. Ama aynı zamanda ordunun da yapması gereken hazırlıklar var. İşte bunlardan biri de muharebe sahasının istihbaratının sağlanması, hazırlanması. Bunu yapabilmesi için de gözetlemelere devam etmesi lazım. Yani elindeki İHA, SİHA, uydu sistemleri gibi veya kara gözetleme vasıtaları gibi vasıtaları kullanacak. Bazı yerlerde küçük küçük girmeler, cebri keşifler yapacak. Muharebe güçlü keşif kolları vasıtasıyla ki karşıdaki düşmanı yavaş yavaş açığa çıkartmak isteyecek. Aynı zamanda bir sonraki aşamada evet yeryüzündeki düşmanla savaşıyorsunuz ama bir de bunun şu anda bilinen anlamıyla bir de yer altında bir sistem var. Oradaki mevcudiyet de pek bilinmiyor hocam aslında. Zannediyorum onu İşte tartmaya çalışıyorlar. İsrail onu bütün bunlar hazırlık safhası. Hazırlık esnasında planı da buna göre yapacağız. Yani önce hedefimizi belirleyeceğiz. Şimdi görünen ilk şeyde evet Gazze'ye gireceğiz açıklamaları geldiğinde yani devletin kararı, hedefi Hamas'ı yok etmek. Evet. Gazze'yi temizlemek. Öyleyse hedef düşman. Yani oradaki birlik. Öyleyse bir sonraki aşamada tünel sistemi veya işte o şehirlerin, meskunların temizlenmesi, betonların kaldırılması, işte yeniden tertiplenilmesi gibi durumlar olacaktır. Bunlar harbin safhaları şeklinde gelecek. Planlamacılar da buna göre gideceğine göre öncelik şu anda karşıdaki benimle savaşacak adam, bana ateş edecek adamı tespit etmem gerekiyor. Bunun için de çeşitli yöntemler var. Ordu hem özel birlikleriyle hem de normal nizami birlikleriyle, konvansiyonel birlikleriyle bunu yapmaya çalışacak. Karşıdaki düşmanın durumu nedir? Yerleşimi nedir? Yani arazideki tertiplenmesi nedir? Bana ne yapabilir? Ona göre bir hedef belirleyecek ve ona doğru ilerleyecek. Şu anki son dünden itibaren gördüğümüz Gazze sarıldı açıklamalarıyla beraber o haritalarda gördüğümüz durumda kontrol altına alabileceği, şimdi kendi gücü belli, düşmanın durumu belli ve arazinin durumu belli. İşte bütün bunlar yani vazifesini koydu, düşmanı koydu ve araziyi koydu. Şimdi bakıyor, diyor ki ben bu büyüklükte bir alanı bu kadar adamla ve teçhizatla kontrol edemem. Doğru. Öyleyse bunu parçalar halinde almam gerekir. Yani bilinen anlamıyla böl parçala, yut diyecek. Şimdi ona göre baktı. En çok dert çıkaracak yer neresi? Kuzeyde Tel Aviv'e, Siderot'a atışlar yapılan kuzey alan. Öyleyse bunu önce bir aşağı taraftan bir tecrit etmem gerekecek. Onun için aradan bir girme yaptım. Şimdi de yavaş yavaş temizleyerek devam edecek. Hedeflerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunları açıklamıyorlar. Tabii. Ama doğrudan asker açıklamalarından baktığımız genelkurmayının ve generallerinin açıklamalarından gördüğümüz kadarıyla öncelik Hamas'ın yok edilmesi. Bu da evet cephanesini yok edecekler. Evet savaşçılarını yok edecekler ama ana hedef öncelikle komuta kontrolü olması gerekir. Yani Hamas'ın askeri kanadının yönetim sisteminin yok edilmesi gerekir. Yani başsız kalmaları hedeflenecektir. Ona göre de beklentim şu: sardık, yerleştik, tertiplendik dedikten sonra nokta operasyonlar şeklinde. Bir de başlarında bir rehineler durumu var. Rehine krizi var. Rehinelerin alınıp alınmayacağı, gözden çıkarılıp çıkarılmayacağı onlar siyasilerin vereceği karar. Ama askeri olarak düşündüğümüzde eğer rehinelerin kurtarılması bir hedef ise öncelikle bunların istihbaratının sağlanması, daha sonra oraya küçük girmeler şeklinde nokta operasyonları yapıp çıkma şeklinde. Hocam zannediyorum rehinelerin kimlik tespitlerinin yapılması da bir süreç alabilir. Yani biz bu insanları gözden çıkarabilir miyiz yoksa çıkaramayacağımız kişiler var mı yok mu, bunun muhasebesi dönüyor olabilir mi? Bilindiği kadarıyla o gün alınan rehinelerin yarıdan fazlası çifte vatandaş. Evet, bir kısmı özellikle Amerikan vatandaşı olanların bir kısmı
tahliye edildi. Hamas saldı, verdi. İsrail vatandaşlarını da verdi. Rehine kurtarma operasyonlarında durum biraz şeye giriyor. Riskli. Bizim de başımıza geldi malum. Bu tip durumlarda karşı tarafla değil de rehinelerin canıyla mı ilgileneceğiz? Yoksa gönderdiğimiz birliği kaptırmamak mı isteyeceğiz? Sonuçta orada onun olması bir tuzağı da getirecektir. Bir muharebede bir aldatmayı da getirecektir. İşte bütün bunlara karar verecekler. Ama görünen o ki ana dertleri evet rehineleri feda mı edelim? Ama bu rehineler safi kendi vatandaşları değil. Sonuçta daha büyük krizlere de yol açacaktır. Bunun için de tahminimce bizim de yaptığımız gibi rehine krizini daha diplomatik yollardan, daha böyle kuvvet kullanarak değil, operasyon yaparak değil, daha diplomatik yollardan işte Katar'ın veya çevre ülkelerin Hamas'ın üstünde etkili olabilecek kanalların kullanılarak rehinelerin yavaş yavaş salıverilmesiyle devam edecektir. Ama bunun içerisinde ben asker şahısların, asker olan rehinelerin salınacağını sanmıyorum. Onları mutlaka tutacaktır ki geçmişte yaşadık. Yani bir askere karşılık binlerce Filistinli cezaevinden salındı. Bunu kullanmak isteyeceklerdi. Çünkü bu faydalı bir metot olarak görüldü. Ama diğer devletlerin veya diğer ülke vatandaşlarının başına bir şey geldiğinde sonuçta Hamas da prestij kaybedecek. Yeni düşmanlar edinecek. Doğru. Bunlara karşılık iki taraflı denge. Peki Hamas'ın kapasitesi nedir? Hangi ekipmanları kullanıyorlar? Bu ekipmanlar nereden ve nasıl tedarik ediliyor? Kendi yayınladıkları görüntüler üzerinden görüyoruz. Şu anda bölgedeki gazeteciler dahil onların çekimlerinden görebiliyoruz. Bunda taraflı olabileceği belli. Operasyonel olarak düşündüğümüzde sonuçta reklamını yapacağı için, kendi görüntülerini kendileri çektikleri için ellerindeki en iyi teçhizatı ve en eğitimli insanları kullanacaklardır. Ama bütün bunların ötesinde ellerinde eğer bunlardan varsa ve sonuçta Gazze'de bir silah fabrikamız yok. Yok. Veya o roketleri üreteceğiniz bir teknolojik bir tesisiniz, bir araştırma enstitünüz yok. Bütün bunlar dışarıdan İtalyan getirildiğini gösterir. Bunu da işte artık siyasi taraf bakacak. Ama ellerindeki kullandıkları şeyler görüldüğünde ucuz değil. Değil. Piyasadan kolay bulunabilir malzemeleri kullanıyorlar. Ve dünkü özellikle o tanklara yapılan yaklaşarak yaptıkları o bombalamalarda görüldüğü itibariyle eskiden kullanılan, eski olan ama hala kullanılabilir durumda olan askeri patlayıcıların yenileriyle beraber entegre edildiğini gösteriyor. Bu da bir savaş sanayi, bir mantığın, bir askeri bir mantığın orada ilerletildiğini gösterir. Bu da orada bir savaş akademisi veya bir harp akademisi olmadığına göre bunun da İtalyan getirildiğini gösterir. Ama sonuç itibariyle karşınızdaki tanklar bölge için yapılmış zırhlı araçlar ve karşınızdaki teknoloji yıllardır buna hazırlanıyor. Görünüş itibariyle şey olarak kullanacaklar. Ama bana sorarsanız gördüğüm görüntülerde yani izlediklerimizde tabii ki mutlaka Hamas'ın da zayiatları oluyordur ama onları yayınlamıyorlardır. Başarısız hareketleri mutlaka oluyordur ama İsrail tarafında gördüğümüz o patlayan tanklar, yananlar, vurulan askerler gibi şeylerde İsrail tarafında teçhizatın iyi olmasına rağmen bunları kullanan adamların teknik kapasitesinde ve eğitimlerinde bir eksiklik olduğunu, bir motivasyonlarında da bir bozukluk olduğunu gösterir. O drone'la işte vurulan, işte üzerlerine patlayıcı atılanlara baktığınızda hiç kimse arazide öyle toplu bir şekilde durarak yatarak oturmaz. Özellikle de hani Gazze'ye girdi denilen yerdeki bir birlik o şekilde öyle salaş bir durumda durmaz. Emniyetini alır. Buna göre, bu tehditlere göre önlemini alır. Bunların olmaması bir motivasyonun eksikliğini ve eğitim eksikliğini bize gösteriyor. Ama teçhizat olarak baktığınızda tabii ki İsrail'in bir ağırlığı var. Hocam peki Hamas üyeleri bu tankların, Merkava tanklarının yanına, yenilmez denen Merkava tanklarının yanına ellerini kollarını sallayarak gidip mühimmatı bırakıp tekrar yer altına çekilme, o görüntüler servis edilmişti basına. Evet. Bu nasıl mümkün olabildi? Tank icat olunduğundan beri tankçılarımızın bir numaralı kuralıdır. Tank savaşır ama yakın emniyetini piyade alır. Çünkü üzerindeki teçhizat uzun menzilli atışlar yapabilecek ve onu uzun menzilli atışlardan koruyabilecek şekilde bir zırhı var. Ve içerisinde bulunan personel, ister 4 kişi olsun, ister 5 kişi olsun, onların görebildiği delikler, mazgallar
ve üzerlerindeki dürbünler, şeyler, bunların hepsi uzun mesafelere göre yapılmış. Yakın emniyet konusunda hassastır. Özellikle bugünkü ana muharebe tanklarının 15 ila 25 metrelik yakın çevresi tamamen görüş dışıdır. Kör nokta. Kör noktadır. İstese de zaten buraları göremez. Bunun için de tank birlikleri genelde kendisiyle aynı süratte hareket edebilecek zırhlı personel taşıyıcıların bulunduğu mekanize piyade birlikleriyle desteklenir. Ve bu tip dün gördüğünüz o görüntülerdeki gibi mevzilenmiş bir tank veya duran bir tank varsa mutlaka piyade bunun yakın emniyetini alması gerekir. İşte bu durumlarda tank avcılığı dediğimiz o gördüğünüz yerden bitme mevziden çıkıp işte tanka gelip çeşitli şeyler yapıyorlar. Mühimmatı bırakıp evet, arkasını dönüp geri dönüyor. Yani tank savar tarafından baktığımızda da yine bir mottomuz var. En etkili tank savar silahı karnı tok ve elinde bir lövye olan askerdir. Yani inançlı bir askerdir. Bu yaklaşır, paletini attırır, şeyini yapar. Çok büyük maliyetlere sebep olur. Ama bundan korunmak istiyorsanız da şey olacak. Şimdi tekrar meskun male dönersek bu tanklar özellikle Merkava tankları daha basık ve çölde hareket edebilecek şekilde kendi karşısındaki kendisi gibi birlikle savaşabilecek şekilde. Tarihsel refleksle aslında icat edilmiş hususlar hani gibi. 6 gün savaşları, Sina gibi. Çölü. Ama şimdi siz sebebiyle bunu alıp zaten bizi darlayan bir beton şeyinin içerisine soktuğunuzda zaten bu açığa doğru bakmak isteyen tank, görüş yok. Görüşü zaten kısıtlı olan tank bu sefer bir de betonlar ve evler, sokaklar hafriyatla şeye çıkacak. Bir de onlarla uğraşmak zorunda kalacak. Bir de küçük bir kasabaya büyük bir 40 tonluk tırı soktuğunuzu düşünün. Dönemeyeceksiniz, çıkamayacaksınız. Bir de bunu başta dediğim gibi 3 boyutlu düşünmek lazım. Şimdi evlerin arasında kablolar geçiyor. Her yerde elektrik kabloları, su kabloları, su boru hatları şeyler var. Bütün bunlar o araçların, o büyük zırhın dönüşünü, manevra kabiliyetini ve atış kabiliyetlerini kısıtlayacak. Bütün bunlar Polonya işgalinde Alman panzerleri nasıl etkisiz kaldıysa Varşova'da, Molotov kokteylleriyle yakıldıysa sokak aralarındaki barikatlarla şu anda onlar da oradaki betonların, barikatlarının arasında şeysiz kalacak, işlevsiz kalacak. Bir önceki sorunuzun cevaplarından biri de bu. Elindeki kullandığı teçhizat, tank, zırh koruması yaklaştığı zaman etkisiz kalacak. Bir de aynı zamanda güvendiği bir bombardıman imkanı var. Bu da hava kuvvetleri ve işte SİHA'larla sağlanıyor veya topçu atışlarıyla sağlanıyor. Bu tip durumlarda da Hamas diyelim veya savunan taraf meskun mahallenin içerisinde kendi birliğinin içerisine ne kadar yaklaşırsa uçağın vurmasını, bombardıman etmesini veya top atışlarının oralarda kullanılmasını engelleyecektir. Kendi dost ateşine maruz kalmaması için. Bu da kafa kafaya, yüz yüze muharebeleri getirecektir. Göğüs göğüse muharebeye girdiğinizde de işte o zaman inançlı askere kalacak olay. Burada da işte savaş motivasyonu. Yani askerin eğitimi onun motivasyonunu güçlendirecektir. İşte bir önceki seferberlikle ilgili sorunuzdaki karşılık da bunu geliyor. Yani ne kadar hazır olursa o kadar göğüs göğüse muharebeye girebilir hale gelecek. Çünkü o tünellere girdiğinde elindeki uçağın, tankın, uydunun, denizdeki uçak gemisinin hiçbir önemi kalmayacak. Kafa kafaya, göğüs göğüse muharebeye girecekler. İşte orada inanmış taraf kendini gösterecek. Hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Mutlaka. Tabii. Takip ediyoruz. Lütfen. Kanallarımızdan, yayınlarımızı takip ediyoruz ve beğen butonlarına basıyoruz. Bir de abone olsak mı? Abone de olalım. Olalım. Abone de olalım. Peki. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Drone'la vurulan, üzerlerine patlayıcı atılanlara baktığınızda hiç kimse arazide öyle toplu bir şekilde durarak, yatarak oturmaz. Hazırlıksız ordu dengesiz olur.